Ispanaklı gözleme yapacağım bugün. Gözleme hamurum için şöyle 1 yemek kaşığı kuru mayam var. Mayamı kabıma alıyorum. 1,5 su bardağı ılık suyumu mayamın üzerine ilave ediyorum. Mayam aktifleşirken içerisine ben şöyle 4 su bardağı un ilave edeceğim. Buradaki un miktarı 1 su bardağına eşit. 200 milimetrelik. Ama yavaş yavaş unumu ilave edeceğim. 2'yi koydum. 3 ve şöyle 4. 4'ün tamamını koymuyorum. 1 tatlı kaşığı da tuzum var. Tuzumu da şöyle ilave ediyorum. Ve hamurumu parmak uçlarım ile yoğurmaya başlıyorum. Böyle poğaça hamuru gibi çok yumuşak bir hamur olmayacak. Çok uzun süreler mayalandırmayacağız. Hamurumuzu yoğuruyoruz. 3,5 su bardağı un hamurumuz için yeterli oldu. Şöyle hamurumuzun yumuşaklığını da size göstereyim. Şimdi üzerini bir bez ile mutfak havlusu ile kapatıp dinlendiriyoruz. Mutfak havlumu hamurumun üzerine örtüyorum ve yarım saat bu şekilde dinlendireceğim. Biz de bu arada içimizi hazırlayalım. Hamurum dinlenirken ıspanaklarımı doğradım. Üzerine şöyle tuz gezdiriyorum. Ve biraz şöyle tuz ile ıspanaklarımı yoğurarak birazcık ıspanaklarımı öldüreceğim. Ben böreklerde ve gözlemelerde, hamur işlerinde genelde çiğ ıspanak kullanmaktan yanayım. Bu şekilde daha lezzetli olduğunu düşünüyorum. Şöyle ıspanaklarımı biraz tuz ile öldürüyorum. Börek içlerinde kırmızı toz biber çok seviyorum. Şöyle 1 tatlı kaşığı kadar kırmızı toz biber ilave ediyorum. 1 çay kaşığı karabiber. Evde ne peynir varsa ben kahvaltıdan artan peynirleri karıştırdım. Böreğimin içerisine istediğiniz miktarda ilave edebilirsiniz. Kaşar peynir de rendeleyebilirsiniz. O da bu tarife çok yakışır. Şimdi tüm içimi şöyle harmanlıyorum. Ispanaklı peynirli gözleme içimi hazır. Bir de şimdi çocuklar için patatesli de hazırlayayım. 3 adet patatesimi rendeledim. Tuzumu ilave ediyorum. Kırmızı toz biberim. Çocuklar için yaptığım için karabiberi ucuyla ilave ettim. Çay kaşığımı. Dilediğimiz kadar kaşar rendesini de patateslerimin üzerine ekliyorum. Eklemeyebilirsiniz. Ben lezzet vermesi açısından ilave ediyorum. Tüm içimi karıştırıyorum. Bir çatal veya kaşık yardımıyla. Patatesli içimiz de hazır. Elimi unluyorum ve dinlenen hamurumdan mandalina büyüklüğünde şöyle bezeler alarak yuvarlıyorum. Bu şekilde. Bütün hamuruma şekil veriyorum. Daha doğrusu bezeliyorum. Yoğurduğumuz hamurdan 12 adet beze çıktı. Bezelerimin üzerine şöyle hafif unluyorum ve üzerine tekrar bir mutfak havlusuyla kapatarak ilk yaptığım daha doğrusu bezeden başlayarak açıyorum. Pasta tabağı büyüklüğünde açacağım.
küçük pasta tabağı büyüklüğünde açtığımız gözlememizin içerisine istediğimiz harcı koyuyoruz. Ispanaklı peynirli kullanıyorum ben. Şöyle koyacağım. Evet ve kapatıyoruz. Kenarlarından elimle bastırıyorum. Açılmaması garanti olsun diye ben şöyle bir pizza kesiciyle hem de daha düzgün gözüksün diye hamurumun kenarından kesiyorum. Bir çatalım ile şöyle kenarlarına basıyorum ki pişerken açılıp içi dışarı çıkmasın. Şu şekilde ıspanaklı gözlememiz hazır. Yağ koymadığımız tavamıza gözlememizi koyduk. Arkalı önlü pişiriyoruz. Pişen gözlemelerimin üzerine şöyle tereyağı gezdiriyorum. Daha sonra bir mutfak havlusunun altında dinlendireceğim. Patatesli ve ıspanaklı gözlemelerimiz servise hazır. Yapan, deneyen herkese afiyet olsun. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.